Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Diyarbakır'ın meşhur soğuk baklavasını yapacağım. Başta ne yapacağım? Dışarıdayım, tadım yapacağım. Daha sonra eve gidip tarifini yapıyorum. Hadi şimdi tadım aşamasına geçelim. Arkadaşlar aldım, şöyle 4 tane aldım. Normalde bir porsiyonda 3 tane bulunuyor. 4 tane aldım. Bunun fiyatı 15 TL. Nerede bu? Petek Pastanesi'nde. Diyarbakır Petek Pastanesi. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz başta. Üzerinde şöyle kakaovari bir şey var. Kakao daha doğrusu. Bunu biraz açmışlar. Açık renkli bir şey. Ben bunu süt tozuyla açacağım zaten. Kenarda fıstıklar var. Şöyle tutuyorum. Böyle süt damlıyor resmen ya. Bu tarifi gerçekten benden çok istediniz. Sonunda yapıyorum ve şöyle bir tadına bakıyorum. Çok hafif bir tatlı zaten. Bayılıyorum buna ben ya. Yani bundan bir 10 tane yersin. Normal baklavadan 10 tane yiyemem. Mümkün değil ama bundan böyle yersin doymazsın, öyle söyleyeyim sana. Çünkü şekeri daha az, sütle onu besliyorsun. İçi böyle hem taneli hem böyle toz halinde fıstıklar var. Şunu da alayım. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi eve gidiyorum. Tarifin yapılışına başlayabiliriz. Tüm malzemeleri aldım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta neyle başlıyoruz? Şirenin yapılışıyla başlayabiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 3 su bardağı şeker ekliyorum. 1 su bardağı su ekliyorum. 3-4 damla da limon ekliyorum. Ve kısık ateşte bunu karıştıra şekerin erimesini bekliyorum. Burada şekerin bir parça üzerine gidin. Bir başı dönsün. Kendini salsın. Suyla tek parça haline gelsin. Daha sonra artık altını kapatacağız. Şeker eridi. İstediğimiz kıvama geldi. Kaynamaya da başladı. Hızlıca bunun altını kapatıyorum. Şirenin ateşini söndürmek için 2 su bardağı süt ekliyorum buna. Bunu tek parça haline gelene kadar karıştırıyorum. Evet, bu tek parça haline geldi. İstediğimiz kıvamda. Şimdi bunun oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor zaten. Bunu ne yapacağız? Bir kendi haline bırakıyoruz. Çünkü baklava sıcak olacak. Şiremiz soğuk olacak. Şiresi hazır. Ben şöyle söyleyeyim. Sade yağda önceden yapmıştım. Yapılışını da gösterdim. Tekrar yapıp sizi sıkmak istemedim. Baklava yapılışının şu an linkini bırakıyorum. Üst tarafta olması gerekiyor. Baklava yapılışında sade yağın yapılışını anlattım. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz istiyorsanız. Bu satılıyor da zaten. Yani sade yağ hazır da alabilirsiniz. Bu şekilde benim gibi de evde kendiniz yapabilirsiniz. Çok pratik. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Tepsiye baklavayı ufaktan dizebiliriz. Herkes evinde yapabilsin diye ben baklava yufkası kullanacağım. Rahatlıkla herkes yapabilecek arkadaşlar. İnanılmaz pratik olacak. Emin olun o dışarıdakilerin birebir aynısı olacak. Bunu açıyorum. Hızlı olmak gerekiyor. Bunlar çünkü hemen kuruyor arkadaşlar. Üstü böyle çok açık olmasın. Şöyle bir açalım bunu. Tamamını açtık. Şöyle göstermek istiyorum. Tam tepsimin boyutunda yapmışlar bunu. Çok güzel. Benim de işime geliyor. Eğer tepsinizin boyutunda değilse şu kenarlardan kesebilirsiniz. Yani yapacağınız işlem çok basit. Şöyle tepsinizi üzerine koyuyorsunuz. Daha sonra tepsinin hizasını alıp kenarlardan şöyle her tarafından kese tepsinin şeklini çıkarıyorsunuz. Ben bunu yapmayacağım çünkü benimki hazır arkadaşlar. Mis gibi. Tam istediğim gibi. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Kenara alıp tepsimi buraya yerleştirdim. Tabi biz ne yapacağız? Bunları bu şekilde mi bırakacağız? Kesinlikle hayır. Elimizde mis kokulu bir bez var. Üzerini kapatıyoruz üşümesinler. Eğer üstü açık olursa ne olur? Baklava yufkamız hemen kurur, böyle çıtır olur, böyle parçalanır. Bu da istemediğimiz bir şey. Kullanacağımız zaman mis kokulu bezi açıp buradan bir tane alıp tepsiye aktaracağız. Sistem tam bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi tepsiye ekleyebilirim tek tek. Yapacağımız işlem inanılmaz basit arkadaşlar. Tepsimizi şöyle orta yere ekledim. Elimde sade yağım var. Tepsiyi başta şöyle sade yağla besliyorum. İstemiş olduğum tepsinin her tarafına sade yağ gezdiriyorum. Böyle tutuyorum ve yufkadan ekliyorum. Daha sonra üzerine tekrardan sade yağ gezdiriyorum. Her tarafına bir yedirin. İkinci katımı ekliyorum. Elinizde her tarafa bir yedirin onu. Üzerine tekrardan sade yağ. Sade yağ yine her tarafa yediriyorsun böyle. Üçüncü katımı ekliyorum. Tekrar sade yağ. Evet, 9 kat ekledim. Şimdi 10. katıma geliyorum. 10. katım. 20. katı da ekledim. Şimdi bunun üzerine artık fıstık ekleyeceğim. İkisi de fıstık. Fıstık içi daha doğrusu. İkisinden de ekleyeceğim. Biri iri parçalı, biri toz halinde. Böyle daha güzel oluyor bence. Şimdi ne yapıyorum? Başta önce şu iri parçalıdan alıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yediriyorum. İsterseniz bunun yerine fındık kullanabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Ceviz kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfiniz. Olay tamamen sizde bitiyor burada. Fıstık olayında ister az eklersin, ister çok eklersin. O da sana kalmış. Elinle daha sonra düzleyebilirsin şöyle.
böyle homojen bir şekilde her tarafa eşit gelmesinde fayda var. Fıstığı iyice doyurdum. Bir parça da toz gezdireceğim üzerine. Böyle araları iyice kapatsın. Yani yufkanın üstünü iyice örtüyoruz burada. Evet, ikisinden de ekledim. Üstünü iyice örttüm. Dediğim gibi bu oran tamamen size kalmış. Şimdi ne yapıyorum? Yufkamdan tutuyorum. Tekrardan üzerine ekliyorum. Bunun üzerine bir 20 kat daha çıkacağım ve aynı yöntemle ne yapacağım? Tereyağını, yani sade yağını daha doğrusu ekleyip her tarafına yedire 20 kat çıkıyorum. Buradaki olay gerçekten inanılmaz basit ya. Bunu herkes evinde rahatlıkla yapabilir. Hiçbir beceri istemiyor. Emin olabilirsiniz bundan. Bu da üstteki 20. katı. Yani toplamda böyle kaçıncı kat oluyor? 40. katımız oluyor. 40 kata bunu tamamlıyoruz ve ne yapıyoruz? Tamamlamadan önce iyice yağladım. Her tarafına yine yediriyorum bunu. Üzerine son baklava yufkasını da ekliyorum. Elimizde şöyle bir düzleyelim. Başta diklemesine keseceğiz. Diklemesine kesmeden önce tam tepsinin bir ortasını belirliyorum. Böyle göz kararı baktım. Burası tam ortası gibi duruyor. Dikkatli bir şekilde kesiyorum üstten üstten. Daha sonra bir sağına bir soluna gireceğim. Böyle tutuyorum ve tekrardan ne yapacağım? Dikkatli bir şekilde bunu kesmeye devam ediyorum. Bir bu tarafından, daha sonra üzerine kesiyorum bunu. Görüyor musun? Bu sayede daha rahat, daha düzgün kesmiş olacaksınız. Bir sağına bir soluna gide bunu kesiyorum. Bence kesme olayı da bir o kadar keyifli. Onu da belirteyim. Ben çok seviyorum. Belli bir yerine kadar kesin, daha sonra çevirip diğer tarafından keseceğiz. Evet, bu tarafı da kesiyorum. En son bu tarafı kaldı. Bunu da şöyle bir keselim. Evet, bunu da boyunca kestik. Daha sonra bunu çeviriyorum. Şu eksik kalan yerlerini tamamlıyorum. Evet, yapacağınız işlem bu kadar basit. Bu işlemi yaptıktan sonra yanlamasına da keseceğiz ama şöyle bir şey var. Rahat bir şekilde kesebilmek için bunun üzerine yağını ekliyorum. Elimde şöyle sade yağ var. Sade yağ tutuyorum. Her tarafına gelecek şekilde, böyle silme geçecek şekilde ekliyorum. Bunun her tarafına gelebilmesi için sağına, soluna, arkasına böyle elimde oynamalar yapıyorum. Tereyağını iyice emdi. Şöyle çeviriyorum. Yine ortasını belirliyorum. Ortasını göz kararı belirledim. Şimdi ne yapacağım? Böyle boylu boyunca kesmeye devam ediyorum bunu. Yapacağınız iş burada da çok basit. Burada biraz düzgün olmasına dikkat edin. Hemen yan tarafına, sağına ve soluna geçiyorum. İstediğim boyutu belirledim. Şöyle tutuyorum. Bu boyut benim için yeterli. Sen boyutunu ister büyük yap, ister daha küçük yap. Bu tamamen senin tercihin. Ve hepsini yine boylu boyunca böyle üzerinden geçe kesiyorum. Şöyle tutuyorum. Boylu boyunca kesmeye devam ediyorum bunu. Yağ eklemeseydik daha sıkıntı yaşardık. Böyle kolay kesemeyecektik bu sefer. Ama şimdi daha rahat kesiyoruz. Baklavamız pişmeye hazır. Fırını önceden açtım. Bir 10 dakika önceden iyice böyle ısınsın diye altlı üstü fanlı olacak şekilde 170 dereceye getirdim. Fırınımı hızlıca açıyorum. Tepsiyi fırına ekleyebilirim artık. Üstünü de kapatıyorum. 170 dereceyle başladık. 170 derece bir yarım saat önden pişiriyoruz. Daha sonra 140 dereceye düşüreceğim. Evet, yarım saat doldu. Şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum. Bunu hemen 140 dereceye getiriyorum. Ve bunu tekrardan pişmeye bırakıyorum. Evet, 140 derecede de 20 dakika pişirip çıkaracağız artık. Evet, baklavamız pişti. Şimdi dışarı çıkarıyoruz. Şöyle bir çıkaralım. Şunun güzelliğine bakın ya. Bomba olmuş. Şimdi dışarı çıkarıyorum bunu. Bundan sonra yapacağımız işlem çok basit. Bu sıcak olacak. Şerbetimiz de kenarda soğudu. Bu da soğuk olacak dediğim gibi. Şimdi ne yapıyorum? Şerbetimden alıyorum bir parça. Üzerine gezdiriyorum bunları. Oo. Sesler de gelmeye başladı. İyice süte doysun. Muazzam bir şey bizi bekliyor ya. Çok güzel de pişmiş. Tüm şerbeti bunun içerisine ekleyeceğim. Böyle fazla sütünden ekleyeceğim ve çekmesini bekleyeceğim. Böyle az eklemeyin, aman yok fazla eklerim çekmez demeyin. Boldan ekliyoruz. Görüyor musunuz? Böyle boldan iyice ekliyorum bunun üzerine. Süte iyice doysun. Elimi korkak alıştırmıyorum. Evet, görüntü muazzam oldu. Şimdi bunun şiresini, yani daha doğrusu sütünü çekmesini bekliyoruz. Bir sütünü çeksin, görüyorsunuz kenarda. Sütünü çektikten sonra süslemesini yapacağız. Sütünü çekene kadar da biz farklı bir karışım yapacağız. Üzerine dökeceğimiz o çikolatasını ayarlayacağız. Çikolatasını nasıl ayarlıyoruz? Elimizde şöyle bir kakao var. Bir de süt tozu var. Sadece kakao eklersem çok ağır olacaktır. Onu neyle kırmak gerekiyor? Süt tozuyla kırmak gerekiyor biraz ve süt tozu ona ekstra bir lezzet katacak zaten. Şunları böyle bir kenara alalım. Bir karıştırma kabını şöyle ekledim. Bunun üzerine şöyle hesaplayarak gidelim. 1, 2, böyle 3 yemek kaşığı kadar ne ekledim? Kakao ekledim. Süt tozuyla rengini de açmış olacağız. Şöyle önce 1 yemek kaşığıyla başlıyorum. Bir karıştıralım, bir kontrol edelim. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar daha ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu kadar yeterli olacaktır zaten. 3'e 2 oranı oldu. Bu iyice karışmasına izin verir. Homojen bir kıvama gelsin. Bu oda sıcaklığına geldi. Sütünün de bir kısmını çekti. Bir kısmı zaten dipte duracak arkadaşlar. Onu da belirteyim size. Şimdi bunu süslemesine geçiyorum. Şu yaptığımız karışımı hatırlıyorsunuz. Şöyle süzgecin içerisine alıyorum bir parça. Hepsinin üzerine böyle gezdiriyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel oluyor ya. Tek tek hepsinin üzerine gezdireceğim. Daha sonra Antep fıstığı da ekleyeceğim buna. Evet, çikolatasını ekledim. Şimdi de fıstık ekleyeceğim. Fıstığımdan da tutuyorum. Şöyle üzerlerine azar ekliyorum. Bu kadar yeterli bence.
Ne kadar istersen o kadar eklersin. Hepsinin üzerine gelecek şekilde böyle tek tek ekliyorum. Görüyor musunuz ne kadar güzel oldu. Fıstık girince böyle patlıyor resmen. Artık böyle bomba dokunuş bu bence. Bunu resmen böyle taşlandırıyorsunuz. Bu fıstık yeşili gerçekten böyle nereye girse kendini belli ediyor. Hem lezzeti ayrı güzel, hem görüntüsü ayrı güzel. Ve süslemeye devam ediyorum. Fıstıkları da eklediğimize göre şimdi servise geçebilirim. Şöyle bir tabağım var. Dibini şöyle fıstıkla bulayalım. Daha sonra kendime şöyle bir yol açıyorum. Nereden alacaksam şöyle tutuyorum. Dibine dibine giriyorum bunun. Evet. Olay işte budur. Şuna bak. Çok güzel. Şöyle tutuyorum. Bunu tabaklıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Gerçekten dillere destan oldu. Görüyor musun sütünde ne kadar güzel çekmiş. Tam istediğimiz gibi oldu. Ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Bir tanesini alıyorum. Ve şöyle tek lokmada götürüyorum. O çıtırlığını da hafiften koruyor. O fıstığa doymuş. Size bir şey söyleyeyim mi? O dışarıdakiyle kapışır. O derece ya. Çok güzel ya. Bu sonucu ben bile beklemiyordum. Şöyle bir tanesine daha devam edeceğim. Oo. Ağızda akıp gidiyor ya. Bunu biraz daha bekletirsem biraz daha böyle yumuşayacaktır. Şu an böyle çıtır çıtırlık da var bunda. Şöyle bir tane daha yiyeceğim. Kendimi tutamıyorum ya. Sen nasıl bir şey olmuşsun ya? 10 numara 5 yıldız. Buna söylenecek laf yok. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin diyorum size. Eminim çok beğeneceksiniz. Ben yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.